Elçin merhaba. Merhaba İdil. Geliyor mu sesim? Güzel, Görüntüm. evet geliyor sesin gayet Güzel. net. Çok güzel. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bizim için yine çok anlamlı, heyecanlı bir gün Nirengi Derneği olarak. Bilmeyenler için ben Nirengi Derneği Başkanı İdil Türkmen Ayaydınlı. Bugünkü konuğumuz Nirengi Akademi sohbetlerinde uzman psikolojik danışman Elçin Külahçıoğlu Gözegir. Hoş geldin Elçin tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim İdil. Sesi alamıyorum diye yazanlar var ama. Şöyle aslında sesle ilgili bir teknik not göndermiştik. E-postanızın altında bir teknik not var. Bazen telefondan uygulamasız girildiğinde böyle bir sıkıntı olabiliyor. Ama şöyle bir güzel taraf var. YouTube'da varız aynı zamanda şu an. Çok az geriden gelmekle birlikte YouTube'dan da eğer bir sıkıntı varsa takip edebilirsiniz. Hani buradan problem oluyorsa. Sadece YouTube'dan yorumlarınız birazcık daha geç gelecek. Tamam, güzel kendi içinde çözülüyor oradaki sohbet. Pekala, biz o zaman başlayalım. Dolu dolu sorularımız var sana. Hı hı. Öncelikle aslında şöyle bir nottan başlamak istiyorum. Yine bilmeyen kişiler olabilirler. Biz Elçin'le Kasım aylarında yanılmıyorsam Rengi Akademi sohbetlerinin kayıp ve yas bölümünü konuşmuştuk. Yine Hı çok hı. ilgi gören bir bölümdü o da. Çok teşekkür ederim onun için de ayrıca. Ben de teşekkür ederim. Orada da yine hem yetişkinler açısından ele almıştık konuyu hem de çocuklar açısından ele almıştık. Sonrasında Covid-19 sürecinde yine bir araya geldiğimizdeki zaten işbirliğimiz hep devam ediyor. Yardım edenlere yardım programını da birlikte yaptık sağlık çalışanlarına yönelik. Elçin'le kafa kafaya verdik ve bir not hazırladık. Çocuklarla koronavirüs nasıl konuşulur diye. Buna da yine web sitemizden ulaşmanız mümkün. Biz de yine soru cevap kısmında sağ tarafa chat'e bunu da koyarız. Oldukça fazla ilgi gördü aslında. O da uluslararası düzeyde de hem İngilizce hem Arapça olarak yaygınlaştırıldı. Oradan hareketle de dedik ki bunu bir sohbete taşıyalım, birazcık daha derinlemesine ele alalım. Bugün senin için çok yoğun bir gündü biliyorum. Onun için hani ayrıca bütün bu telaşın içinde oradan oraya koy hem hastane hem danışanların sürecinde vakit ayırdığın için gerçekten hani tekrar tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum ben. O Ben de zaman teşekkür ilk ederim sorum İdil. ilk sorum şu şekilde. Covid-19 süreci, o aynen hazırladığımız nottan da hareketle çocuklarla nasıl konuşulur? Özellikle yaş dağılımı açısından baktığımızda hani bunun bir ayrımı var mıdır? Şu yaşlarda şu şekilde açıklamalar daha uygundur ya Hı da hı. şunlara girmek iyidir, değildir gibi. Genel olarak yani çocuklarla nasıl konuşulur, ebeveynler nasıl konuşur sorusuyla başlayalım o zaman. Hı hı. Hı hı. Şimdi önce bir genel ele alayım. Sonra tabii farklı yaş aralıkları için detaylandırmam gereken farklı şeyler olacak. Hem Tabii. dinleyenler de belki o şekilde kendilerine yarayan kısımlarını daha net alabilirler. Bu arada katılımcılardan da arada yazmak isteyenler olursa yan taraftan görüyor oluruz. Çocuklarla evde kalmak nasıl geliyor, nasıl hissediyorlar, iyisiyle kötüsüyle yaşantılarını da paylaşabilirler. Arada oradan yakalarız belki neler olup bittiğini. Kesinlikle Ee, evet. Çok da çünkü zorlayıcı bir süreç olabiliyor aileler için de evde olma süreci.
Şimdi birazcık genel hatlarıyla nasıl konuşuruz, temel şeylerini söyleyeyim, bahsedeyim. Bir kere hani şu anda biz bu süreci konuştuğumuzda yaklaşık yani bir iki aydır çocukların bu kelimeye, bu ifadeye maruz kalma ihtimali olmuş olabilir. Yani bir şekilde koronavirüs, korona, bu kelimeleri, Covid hani farklı şekillerde duymuş olabilirler. O yüzden öncelikle çocuğun ne bildiğini bir fark etmek gerekiyor. Çünkü çocuğun ne bildiğini anlarsak yanlış bildiği şeyler varsa da onu düzeltme şansımız olabilir. O yüzden ne bildiğini, hani bununla ilgili ilk defa konuşacaksak onlarla ki belki şu ana kadar zaten konuştuğumuz belli bir şeyler olmuştur. Ama ilk defa konuşacaksak da ya, insanların böyle şeyler söylediğini duymuşsundur. Belki okula gittiğin dönemde okulunda da konuşulmuştur veya televizyonda da duymuşsundur. Biraz bahsetmek ister misin, ne biliyorsun bununla ilgili diye başlanabilir. Ama benim tahminim bu döneme kadar belki bir nebze hani bu konunun geçmiş olabileceği yönünde. Hı hı. Genel olarak burada yaşa uygun açıklamalar kullanmak. Burada biraz daha spesifikleştireceğim hani hangi yaşta nasıl konuşulur diye ama çok küçük yaş grubu için konuyu çok detaylandırmamak, kaygı uyandırıcı düzeyde detaylandırmamak. Ama yaklaşık tabii çocuğun gelişimsel düzeyine de bağlı olmak üzere 6-7 yaştan sonra artık biraz daha bilgi gizlemek için çok büyük çaba sarf etmemek, biraz daha açık konuşabilmek. Ama tabii burada bilgi gizlememek dediğim zaman bizim her türlü medyadan aldığımız her bilgiyi direkt olarak çocuğa aktarmamız veya çocuğun direkt medyaya maruz kalarak bunu öğrenmesini kastetmiyorum. Hı Çünkü hı. bazı görüntüler sindirmesi zor olabiliyor. Ebeveynin o noktada bir filtre görevi görmesi gerekiyor. Her zaman bu medya kanallarıyla çocuk arasında kendi filtresinden, kendi medya okuryazarlığından geçireceği gibi bu süreçte daha da önemli oluyor bu konu. Hı hı. O yüzden biraz da çocuğun hızına bağlı olarak, çocuğun paylaşımlarına bağlı olarak, sorularına bağlı olarak ilerleyebilir süreç. Çocuk ne kadar soracak, ne kadar hazır bunu konuşmaya. Çünkü bazen biz bir konuyu konuşmaya başladığımızda çocuklar konuşmak istemeyebilir, o anda bir oyuna dönebilir, bir şey yapabilir. Aslında yaz sürecinde de bunu birazcık beraber konuşmuştuk. Evet, Çocuğun evet. hızı çok önemli. Çocuk o anda belki o bilgiyi sindiremeyeceğini hissediyordur. Çocuk sinyallerini verir. O yüzden böyle tepkilerde çok hani konuşacaktık, hadi bunu konuşalım diye üstüne gitmemek de gerekiyor. Biraz çocuğun hızına ayak uydurmak gerekiyor. Nasıl söylediğimiz çok önemli, ne söylediğimiz kadar. Yani oradaki ses tonumuz, oradaki ses tonumuzdaki kaygı, panik, bunların hepsi geçer. Yani çocuklar dil gelişimi öncesinde bile duygularla süzer zaten dünyayı. O yüzden o sizin sesinizdeki her türlü tonu alacaktır. Bunu söylerken nasıl bir tonda olduğunuz, nasıl bir güven vererek ifade ettiğiniz önemli. Hı Burada hı. çocuklar için en önemli kısımlardan biri dış dünyaya karşı bir güvensizlik oluşabilir. Yani dışarısı tehlikeli bir yer mi? Dış dünya güvenilir değil mi? Çünkü çocukların temelde aslında cevapladığı sorulardan biridir bu. Dış Hı hı. dünya ne kadar güvenilir benim için? Ne kadar güvendeyim? Ebeveynlerim beni ne kadar güvende tutabilir? Bu düşüncelerle meşgul olan bir zihin için bu süreç dış dünya güvenilir bir yer değil mi algısı yaratabilir. O yüzden dış dünyanın güvenilirliğinin altını çizebilmek için bizlerin birbirimizi korumak için dışarı çıkmadığımızı, Hı hı. vurgusunu yapmakta fayda var. İnsanlar birbirleri için bir şey yapıyorlar, birbirlerini koruyorlar şu anda. Doktorlar bizler için çalışıyorlar. Bilim insanları bizler için aşı üretmeye çalışıyorlar. Dış dünyada bizim için, bizim iyiliğimiz için çabalayan insanlar var. Ve biz ebeveynler olarak biz senin güvende olman için, ailemizin güvende olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü çocuklar bazen çok işlevsel şeylere takılabilirler. Örneğin işte sokağa çıkma yasağı olduğunda aç kalır mıyız? Bir daha çıkamayacak mıyız? Gibi bazı şeyler konusunda endişelenebilirler. Ebeveynlerin biraz o noktada bunları düşünmen çok kıymetli. Sen hiç merak etme, biz sizler için her şeyi düşünüyoruz diyerek biraz çocuğun yükünden o düşüncenin oluşturduğu baskıyı almakta ve rahatlatmakta fayda olur bu şekilde konuşmakta onlarla. Hı hı. Onun dışında bazı temel ritüellerin hani kendi temizliğimize dikkat ettiğimiz sürece, elimizi yıkadığımız sürece, işte kolumuzun içine hapşurduğumuz sürece gibi bazı temel yapacakları önlemler üzerinde durabilirler. Ama bunu çok kaygı verici ve hani ya ellerini yıka, bunu yapmadın, bunu temizle gibi ifadelerle dediğim gibi ne söylediğimiz kadar nasıl söylediğimiz o kaygı çocuğa geçebilir.
Hı O hı. yüzden biraz daha eğlenceli hale de getirerek hani bu temizlik ritüellerini, bazen çocuğun bu temizlik ritüellerine ev içerisindeki bazı şeylerin temizlenmesine katılmasını da destekleyerek ilerlemekte fayda olur bence. Burada önemli, güzel bir nokta. Belki söyleyecektin, bilmiyorum, lafını mı kestim? Eğlenceli demişken hani şey demiştin, el yıkarken olan işte iyi ki doğdun şarkısının 2 kere söylenmesi veya hani başka bir şarkı gibi onu daha böyle bir neşeli hale getirmek. Hı O hı. şeyi yaygınlaştırdıktan sonra Bilgi Notu'nun Nirengi Derneği'nin Instagram hesabına çok sayıda hani bu çok işimize yaradı. Artık her gün doğum günü kutlayan neşeli bir çocuğum var gibi hani güzel yorumlar aldık. Onun için Evet. işlevsel denenmiş bir metot aslında gerçekten. Evet, evet. Aynen öyle. Keyifli bir hale getirmek için tabii ki şarkı söylenebilir. Çocuğun o günkü durumuna göre herhangi bir şey üzerinden bir eğlence haline getirilebilir yani. Orada çünkü suyla temas var. Özünde o bile nötrleyen, rahatlatan bir durum. Çocuğu duysal olarak da özel bir an suyla, sabunla temas ediyor olmak. O yüzden onun keyfine varmak da olabilir. Yani o sabunu köpürtürken elinde oluşan ne hissediyor, elinde nasıl yumuşak, yıkayınca nasıl oluyor eli, bu duyumlara odaklamak da o anda keyifli olabilir çocuk için. Böyle şeyler kullanılabilir senin de dediğin gibi. Bir de söylemediğim bir diğer nokta, önemli olduğunu düşündüğüm ve muhtemelen bugünkü süreç içinde de sık sık yeri geldikçe tekrar edeceğim ama bu tür şeylerle aslında el yıkama ve bazı temizlik ritüelleriyle biraz daha tamam, benim bu durumu kontrol edebileceğim şeyler var. Benim bundan korunmak için yapabileceklerim var hissiyatını vermiş oluyoruz çocuğa. Bu çok çok kıymetli. Çünkü belirsiz bir süreç. Belirsizlikte çocuğun kontrol edemediği birçok şey var. Bizlerin olduğu gibi. Ee, Evden dışarı çıkıp çıkmama konusu, arkadaşlarını görüp görmeme konusu, birçok şey kontrolünün dışında zaten. O yüzden hani bu kontrol hissi, evet biz bunu yaparak engelleyebiliriz. Biz de bir katkı sunabiliriz bunun yayılmamasına gibi bir bilinçle aslında çocuklar kendilerini daha yetkin ve daha biliyorum, evet bunları yapınca korunabilirim hissiyatını yaşayabilirler. Bunun da ekstra bir kıymeti olur yani. Çok güzel, çok Hı güzel. hı. Yaş grupları açısından detaylandırmak ister misin? Hı Aslında hı. oldukça girdin ama hani yine de belki birazcık daha kategorize etmek istersen bir de onu şey yapalım, üzerinde duralım. Evet, özellikle şöyle söyleyebilirim. Yani bir buçuk yaşa kadar, daha dış dünyaya dönene kadar zaten dünya içeride daha çok. Temasta, dokunsalda, evde, anne babayla etkileşimde veya diğer bakım verenle etkileşimde. Dolayısıyla o dönemde, o dönemi açısından özellikle annenin, babanın kendi duygusunu kontrol etmesi gerekiyor. Çocukta uyku düzeninde, yeme düzeninde çok büyük değişiklikler varsa belki anne babanın yoğun kaygısı çocuğa yansıyor olabilir. Çünkü orada ebeveyn tam bir dış dünya filtresi görevi görüyor. Çocuk tam olarak dış dünya ile etkileşime geçmediği için. O yüzden özellikle o dönemlerde bazen işte daha fazla emme, uyku saatlerinde düzensizlik çocuğun biraz o kaygıyı hissediyor olduğunun belirtisi olabilir ve daha çok rahatlamaya ihtiyaç duyduğunun. Bu noktada anne kendi duygusuna, belki sadece koronanın yani direkt virüsle ilgili bir kaygı olmayabilir. Evde kalıyor olmanın, çıkamıyor olmanın, belki hani bakıcı ya da diğer ebeveynlerden destek alamıyor olmanın kendisine nasıl geldiğini, bununla nasıl yaşadığını, belki orada annenin babanın bununla birazcık temas etmesi gerekebilir. Çünkü bu yolla da yansıyor olabilir çocuğa. Hı hı, hı Daha hı. sonraki süreçlerde özellikle hani 1,5 yaştan sonraki işte hani 2-3, bunlar çok dış dünyaya döndüğü çocuğun ve dış dünyayla temas ettiği dönemler. Bu dönemlerde de ben en çok şeyi duyuyorum İdil, yani karşılaştığım, konuştuğum danışanlarımda da dışarı çıkıp çıkmama konusunun büyük bir çatışmaya döndüğü. Çünkü Hı hı. bunu dışarı çıkamayız, çıkmayacağız gibi bir cezalandırma ya da bir yaptırım olarak hissettiğinde, o yaş grubu tam kendi özerkliğini göstermek istediği için çıkacağız, bunu yapacağız, hayır bunu yapmayacağım gibi, aslında oradaki dışarı çıkma öğesini kendi özelliğini ispatlama için kullanıyor
olabilir. O yüzden oradaki çıkamayız, yapamayız gibi zorunluluk ifadelerine ekstra dikkat ederek evde kalacağız, bunları yapacağız, dışarıya çıkmamamız gerekiyor. Dışarıda koronavirüs bu yani çocuğun duyduğu bir şey de olabilir, ilk defa duyacağı bir şey de olabilir ama dışarıda bir virüs var ve şu anda bizim vücudumuzun tam tanımadığı bir virüs. O yüzden bilim insanları ve doktorlar onun için ilaç yapıyorlar, tedaviler bulmaya çalışıyorlar. Biz de o sırada dışarıda olmayacağız, evde olacağız, birbirimizi koruyacağız gibi. Çocuğun bilişsel düzeyine uygun olarak bazı açıklamalar yapılabilir ama bunu böyle yaptırım olarak vurgulamamakta fayda var. Bu dönemde çocuk çok bilmiyorsa, virüsle ilgili bir şey duymadıysa veya dil gelişimi daha geriden de gidiyor olabilir. Hani bunları henüz konuşmak için ya da bir merak öğesi oluşmadıysa ebeveynin ekstra bir çaba göstermesine gerek yok bunu açıklamak için. Hani virüsü anlatmak için. Bu özellikle hani 3-6 yaş olarak da tekrar ele alayım. Bu yaş grubunda da biraz daha somutlaştırmaya ihtiyaç var virüsü anlatırken. Yani neden korona olduğu işte sanki taç takmış bir virüs gibi. Diğer virüslerden biraz daha farklı. Kendi başına yaşayamıyor. Ancak insanların vücudunda yaşayabiliyor. O yüzden de bir insandan diğerine sıçramaya çalışıyor. Biz öksürdüğümüzde, hapşurduğumuzda ağzımızdan çıkan su damlacıklarıyla birbirlerine ulaşabiliyorlar. Başka insanların vücutlarına ulaşabiliyorlar. O yüzden böyle öksürüyoruz. O yüzden bazen insanlar yüzlerine bu maskeleri takıyorlar. Çünkü o görsel öğeler de bazen çocuklar için anlam vermesi zor olabiliyor. Bunun için kullanılabilecek bazı kaynaklar da olabilir. Kitap üzerinden de anlatabilirler çocuklara. Hani oradan resimlerine de bakarak. Tamam, O çok güzel. kaynakları da gene Aynen ben de hani onu ayrıca bir bölüm olarak soracağız ve sunacağız. Kesinlikle evet. zaten çok da gelen sorulardan bir tanesi ne gibi kitaplar vardır diye. Evet, çok yerinde oldu. Pardon, bu arada, Evet. evet, lütfen Tabii devam tabii edin. yani onları kitaplar üzerinden açıklayabilirler. Somutlaştırabilirler. Çocuk zihnindeki koronayı kağıda dökebilir. Onun üzerinde konuşabilirler. Oradan hikaye oluşturabilirler. Biraz daha somut öğelere ihtiyaç duyulabilir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için ilkokul ve hani bizim eski ortaokula kadar olan süreçte çocukların daha sorduğu sorulara açık cevaplar vermekte fayda var. Vücudumuzda savaşan antikorlardan da bahsedebiliriz. Hani biraz daha artık o somut bilgileri kullanabiliriz. Henüz o antikorların bu virüsü tanımadığı için savaşmayı henüz bilmediği, bazı diğer ilaçların burada faydalı olduğu ama aşının gelişmesini beklediğimizde biraz daha hani çocuğun gene detaylandırma hızına göre paylaşmakta fayda olur. Bu yaş grubunda bilgi saklamaya çalışmak özellikle olur yani zararlı olabilir. Bazı bilgileri çocuğun sorduğu bilgileri ya boş ver bunu yapma diye böyle kapatmak çocuğun zihninde daha korkutucu bir senaryoya götürebilir. Ve özellikle burada ilkokul 1'i de çok önemsiyorum. Çünkü o yaşta tam okula adaptasyon, okula bir alıştı, arkadaşlık ilişkileri derken birden bir kopma yaşanıyor olabilir. Ona da bunun geçici bir süre olduğunu mutlaka vurgulamak gerekir. Okul sistemini biraz daha unutturmamak gerekebilir. Özellikle ilkokul için. Ergenleri ayrı alayım. Ergenlerde farklı bir davranış örüntüsü görebiliyoruz. Ergen grupları riski küçümseyebiliyorlar. Bana bir şey olmaz diye davranabiliyorlar. Birçok aslında tehlikeli adlandırdığımız davranışlarda olduğu gibi. Onların riski küçük görmesi veya işte bana bir şey olmaz zaten demesini aileler öfkeli bir şekilde karşılamamalılar. Kişisel yani otoriteye bir tepki olarak almamalılar. Orada biraz daha hani tamam ben senin için endişeleniyorum, senin iyiliğini korumak istiyorum gibi ilerlemelerinde fayda var. Çünkü orada ergenlerin bir yandan da sosyal çevreyle bağının kopmasının getirdiği bir üzüntü de oluşabiliyor. Evet, ya çok boyutlu Elçincim, çok boyutlu gerçekten. Evet, doğru hani. Şimdi şöyle, o zaman birazcık hani kafamdaki sorularla cevaplar iç içe geçtiği için aslında hani bazılarına biraz cevap verdin, bazıları biraz Evet, evet. tartışmış olacağız. Şunu soracaktım, bu Covid-19 sürecinde çocukların ruh sağlığı nasıl etkilenir? Hani hangi yönlerden yaşanacak bir etkiden söz edebiliriz? Ve bununla şunu birleştireyim. Hı hı.
etkilendiklerini gördü, yani etkilendiklerini tanıyabileceğimiz, hani mesela biz istismar için şu belirtiler vardır dediğimiz çok ayırıcı belirtiler var. Bu duygusal istismar dahi olsa aslında hani fiziksel veya bir şekilde bilişsel yansımaları oluyor. Bu anlamda hani ebeveynlerin tanıyabilmesi açısından zorlandıklarını nasıl anlayabiliriz çocukların? Hı Ergenleri hı. ayrı tutabiliriz. Hani daha çocuk yaş grubu için bunu düşünebiliriz ve hani bu durumda nasıl destekleyebiliriz gibi. Biraz uzun bir soru oldu ama tahmin ediyorum ki sen içinden çıkarsın. Evet, evet. Yani orada bir kere şöyle bir algı oluşmamalı İdil, onu söyleyebilirim. Yani bu süreç her çocuk için travmatize bir süreçtir gibi bir şey söz konusu değil. Hı Yani hı, her bireyin aynı etkilenmediği gibi her çocuğun aynı düzeyde etkilenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Orada çocuğun bazen travmatize olabileceği durum zaten virüsün kendisi veya virüsün yarattığı kaygı değil. Bazı çocuklar için evet hastalık kaygısı şeklinde de kendisini gösterebilir. Ama birçok çocuk için aslında orada ebeveynin kaygısının eve nasıl yansıdığı, hı bir hı, belirsizlikle ebeveynin nasıl baş etmeye çalıştığını görmesi, belki onun tahammülsüzlüğünün evdeki ilişkiye yansıması. Bazen evde bütün aile üyelerinin evde bir arada kalması, evden çalışması gereken durumlarda bunu Elizabeth Kasper diye bir psikolog var. Çok güzel bir ifade olarak yazdım belirtmek için de kabin içi basıncı yükselir diye. hı Yani hı, evdeki kabin içi basıncının yükselmesi, herkesin evde kalmayla ilgili gerginliğinin artması ve evdeki bu tartışmalar, sorunlar, bunlar daha zorlayıcı kısımları olabilir çocuklar için. hı hı, Bazen hastalık odağında da olabilir. Bunu şöyle fark edebiliriz. Sık sık hastalıkla ilgili tekrarlayan sorular soruyorsa, hı hasta hı, olmuş muyumdur? Hasta mısın? Bir şey ona bir şey olmuş mudur? Ben şunu yaptım şöyle olmuş mudur gibi sürekli onay almak isteyen cümlelerle geliyorsa, belirgin bir huy değişikliği varsa çocukta, normalde çok sakindir, çok öfkeli davranmaya başlamıştır. Çok dışa dönüktür, çok içe kapanık olmaya başlamıştır. Belli kabuslar görmeye başlamıştır. Bu tür durumlarda bir kırmızı bayrak koyarız. Yani orada bir dikkat hı hı, edilmesi gereken, belki hani online mecrada olabilir veya hani daha önce görüştükleri biri varsa o platformla olabilir, telefonla iletişime geçerek, ama bir uzmandan yardım almakta fayda olur. Çocukların ortak olarak etkilenebildiği, yani bunlar biraz daha risk olarak ayırabileceğim veya çocuğun daha önce yaşanan bir kronik rahatsızlığı olduysa veya ebeveyninden bir yas, bir kayıp durumu varsa böyle hı hı, süreçler tetikleyici olabilir. Çocukların genel olarak en çok etkilendiği şeyler, yani ortak olarak düzenlerinin ve rutinlerinin bozulması bir kontrol kaybı ve belirsizlik yaratır. Bu biraz zorlayıcı olabiliyor çocuklar için. Çünkü tahmin edilebilirliği sever çocuklar. Yani ne olup bittiğini, sabah kalkıyoruz, annem işe gidiyor, babam işe gidiyor, ben okula gidiyorum, şu saatte dönüyorum, evde şunu yapıyoruz. Belli bir rutin var. Bu hı hı, rutinin bozulması, kimi zaman ebeveynin hem evde hem değil konumda olması. Yani görüyor ki ebeveynim evde, ben evdeyim. Ama bütün gün odada bilgisayarın başında, ben onunla temas kuramıyorum eskisi gibi. Ne oldu bize? Dolayısıyla bunlar aslında çocuklar için zorlayıcı ve daha yaralayıcı, etkileyici olabiliyor. Burada tabii ki bunun olmasını, bunun sınırlarını biraz açıklamakta fayda var o yüzden çocuğa. Yani bu bir süre boyunca ben işe gitmediğim için, iş arkadaşlarımla birbirimizi korumak için burası benim işim gibi, burası benim ofisim gibi. Bu masanın bu kısmı benim çalışma alanım. Seninle gene saat 5'ten sonra, saat 6'dan sonra birlikte yapmayı çok sevdiğimiz yapbozu yapmaya dönebiliriz gibi çocuğa o sınırları hı hı. biraz netleştirmekte fayda var. Bunlar daha çok çocukların etkilenebildiği taraflar oluyor. Sosyal izolasyon tabii ki zorlayıcı olabiliyor. Çünkü çocukta hem bir engellenmişlik, hem sosyal ihtiyacını giderememe, arkadaşlarıyla temas kuramama, bunun getirdiği bir hırçınlık oluşabiliyor. Enerjisini de atamıyor aslında bir Evet. nevi. Hı hı. Yani dışarı çıkacak, koşacakken bütün enerjisiyle evde oluyor. Burada Edil'cim bir parantez açayım. Belki izleyen ebeveynler de hani kendilerine bir pay bulurlar. Belki rahatlatıcı olur. Çünkü yalnız olmadığını hissetmek ebeveynlikte ve bu kadar zorlayıcı bir dönemde bence çok kıymetli. Ee, Yani tıpkı hani çocuklar birbirlerine işte
cama gökkuşağı çizerek de başka bir çocuğun varlığını birbirlerine destek oluyorlar ya, yalnız değiliz diye. Ebeveynlerin de gerçekten buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bazı anlamlarda. Burada şeyden bahsedebilirim. Sana daha önce anlatmıştım. Bu bir acil hekimiyle görüştüğümde bir yakınım. Acildeki bu vakalarla Covid sürecindeki zorlanmalardan biraz bahsetti. Ve sonrasında hani kendi çalışma koşullarından sonra şunu söyledi. Yani tamam, bizim burada durumlarımız evet çok zorlayıcı ama siz evde çocuklarıyla birlikte kalmak zorunda olan ebeveynler için bir şeyler yapın. Yani evde iki çocukla kaldığım süreç daha zorlayıcı oldu dedi. Onun üzerine çok da iyi oldu bizim bunu yapıyor olmamız. Çünkü Çok orada ebeveynlerin kendine çok yüklenmeden, çünkü bunu çok duyuyorum yani işte kaliteli zaman geçiriyor muyuz, şunu yapıyor muyuz, bu oluyor mu gibi, ebeveynler de çok kaygılanıyor bu süreci nasıl geçirecekleri konusunda. Biraz kendilerine de şefkatli olmalarında fayda var. Bu zorlayıcı bir süreç, yalnız değiller. Birçok ebeveyn için böyle bir durum söz konusu. O yüzden kendi sosyal desteklerini de belki konudan konuya biraz atladım ama kendi başka ebeveynlerle iletişim kurarak birazcık bence o sosyal desteği onların da hissetmelerinde fayda olur. Yani çocuklar için tekrar dönecek olursam dediğim gibi rutindeki belirsizlik, sosyal izolasyon, aile içerisindeki gerilimler, bunlar işin ortak olarak çocukları etkileyen tarafları oluyor. Bunların dışında da kaygılarının çok yükseldiği bazen sadece virüs odaklı konularda olabiliyor. Ama dediğim gibi diğer konuları daha çoğunluklu olarak da duyuyoruz aslında. O yüzden burada yani kontrol edemediği bir şey var kendi çocuğun. Belki neler yapabiliriz konusunda daha çok konuşuruz zaten bunu ama çocuğun bazı yani bu yaşam koşulları içerisinde en azından kontrol edebildiği bazı özgürlük alanları olması da kıymetli olacak. Belki neler yapabiliriz konusunda biraz detaylandırabilirim burayı da. Evet, evet lütfen. Bu oraya geçmeden şunu danışmak istiyorum. Şimdi bu süreçten etkilendiği için kaygı yaşayan çocuklarla ilgili olan çerçeveyi zaten çok güzel hani verdin. Bir de bunun yanı sıra hani genel olarak zaten kaygılı olan çocukları ele aldığımızda Evet. eğer danışmanlık almıyorsa, çünkü orada da çok hani güzel bir önerin var. Eğer bir danışmanlık kaynağı varsa online araçlar, online yöntemler aracılığıyla danışmanlığa devam etmesi veya bir görüşme yapılması. Evet. Ancak bunun olmadığı durumlarda, yani normal beklediğimiz kaygı düzeyinin üzerinde kaygı duyan bir çocuk olduğunda ebeveynin yapabileceği mesela psikosomatik belirtiler diye hani sen Hı muhtemelen hı. biraz açacaksın ama bu anlamda hani bir şekilde çok daha ağır geçen bir kaygı yansıması varsa ne Hı hı. önerirsin bu durumda? Eğer henüz daha bir danışmanlık almıyorsa bu çocuk. Şimdi çocukların kaygıları için genel olarak yani bu koronavirüs sürecinde kapsayabilir. Bunun dışındaki süreçleri de kapsayabilir. Zaten var olup bu dönemde artmış da olabilir. Hı hı. Ama kaygıyı bir kere somutlaştırmak önemli. Ve çocuktan dışsallaştırmak. Hı Yani bu kaygıyı, bu duyguyu çocuğun bir dışına alıp somut olarak karşımıza koyabilmek. Bu ne demek? Kimi zaman bu kaygısını resmetmek olabilir. Kimi zaman oyunlar aracılığıyla somutlaştırmak da olabilir çocuğun çıkarmasını. Resimden gideyim. Çocuk örneğin virüsle ilgili bir kaygı taşıyor. Bu süreç özelinde. hı. Hı. Dediğim gibi çocuğun zihnindeki o görüntü korkutucudur belki. Çocuğa koronavirüsün resmini yap denilebilir. Çocuk onu belki korkunç işte dişleri var, şöyle buraları var, işte onun tacı şöyle gibi sivri sivri batacak gibi resmedebilir. Çocuğun içsel dünyasında böyle karşılık buluyor olabilir o. Bunu çizebilir ve sonra bu dışsallaştırmaya üzerinden hakimiyet hissi yaratılabilir. Yani o resme bakıp onunla konuşabilir. O resmin üstüne çıkıp zıplayabilir. Hı O hı. resmi komikleştirebilir. Örneğin onun o sivri sivri kulaklarını istediği renge boyayabilir. Boyunu istediği gibi küçültebilir. Onu kovalayabilir. Bunu resmedebilir. Evde beraber de yapabilirsiniz. Biri koronavirüs gibi işte giyinir. Diğeri onu kovalar. Onu köşeye sıkıştırılır. İşte onu yenilir. Hani biraz o gerilimi resimler ve drama üzerinden Hı çocuğun hı. atması sağlanabilir. Bu çocuğa bir yetkinlik hissiyatı sağlar. Evet, o orada ben ona bir şey söyleyebilirim.
Ve ben onu susturabilirim. Ben onu buruşturabilirim bir kağıt gibi. Ben onu çöpe de atabilirim. Ben onun üzerinde istediğim gibi rengini de değiştirebilirim. Onun boyunu küçültebilirim. Benim boyumu büyütebilirim. Onu kovalayabilirim gibi Hı hı. yetkinlik hissiyatı, kontrol hissiyatı yaratabilmesi önemli. Çünkü kaygı kontrol edemediğimiz durumlarda daha Hı yoğun hı. ortaya çıkar. Kontrol edebildiğimizi hissettiğimiz şeylerde biraz daha rahatlarız. Hı hı. Dolayısıyla çocuğun orada kontrol hissi yaratacağı bir somutlaştırma, dışsallaştırma kullanılabilir. Hı hı. Biraz daha EMDR perspektifinden çift yönlü uyaranlar bizi rahatlatır. Çift yönlü uyaran vücudumuzun şöyle görünmez bir çizgisi olsun vücudumuzda. Bir bu yana, bir bu yana, bir bu yana, bir bu yana. Hı İki hı. tarafın o ritmik hareketleri çift yönlü aynı uyaranı aldığımızda bir rahatlama sağlar. Bebeklerin pişpişlenmesi gibi. Hı hı. Çocuğun çok kaygılandığı bir görüntü varsa zihninde, bunu zihninde tuttuğunda kendini ritmik şekilde uyarması, dizlerine vurması, belki kulağına böyle sesler yapması biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Bu da diğer bir kaygı açısından kullanılabilecek bir yöntem. Onun Çok dışında doğru. çocuğa bir Çok pratik. Çok güzel. evet, evet, evet. Yani en azından evde, en azından henüz bir uzman yardımı alma durumu olmayan kişilerde ufak böyle şeyler kullanılabilir. Geleceğe dair planlar. Şimdi bir belirsizlik var. Ne zaman bitecek? Ben sonra okuluma dönebilecek miyim? Şu olacak mı? Biz tatile gidebilecek miyiz? Bir sürü soru geliyor olabilir Hı hı. çocuklardan. Biraz geleceğe dair umut da hissedebilmesi için çok karamsarsa, ya sana bir şey olursa, ya bana bir şey olursa, ya şöyle olursa gibi. Biraz geleceğe yönelik planlar yapmak. İşte nereye gideriz? Neler yaparız? Sonrasında işte nereye tatile gitmek istersin? Acaba bu yaz şunu mu yapsak? Acaba şöyle mi yapsak? Gibi geleceğe dair bir şey hayal kurabilirler, somutlaştırıp yazabilirler bunu. Hı hı. Ee, Burada gene diğer değinebileceğim birazcık çocuğun bedensel olarak hani çok somatik senin az önce belirttiğin gibi belirtiler çıkıyor olabilir. Çocuk işte ay benim kalbim çok atıyor, benim ateşim mi çıktı, ben öksürüyor muyum gibi aslında bizlerin de kimi zaman koronavirüsün belirtilerini duydukça günün belli saatlerinde belirtiler gösterdiğimiz durumlar olduğu gibi çocuklarda da bu olabilir arada bir. O yüzden burada çocuğun vücudum mu bunu yapıyor, duygularım mı bunu yapıyor? Benim duygularımın da beni sıcak hissettirme gücü var. Hı hı. Benim bazen öfkeli hissettiğimde yanaklarım kızarır. Ya da benim kalbim pır pır atıyorsa, karnım biraz ağrıyorsa bazen bu endişelendiğimde, kaygılandığımda da olur. Mesela kaygılandığım bir anıyı hatırlayabilir misin? İşte sınava girecektim o gün. Okulun ilk günüydü. O zaman da böyle olmuş muydu karnın? O zaman da kalbin böyle pıt pıt atmış mıydı? Gibi. Çocuğun diğer senaryolardan evet olmuştu. Peki acaba orada kalbin pıt pıt atarak bize ne söylüyor? Ben çok endişeliyim mi diyor acaba? Yüzün kızararak, kağıda da çizilebilir, kızartılabilir yanaklar. O Hı hı. kırmızı şeyi bir dinleyelim bakalım ne söylüyor? Oturtabiliriz çocuğu, onun gibi konuşabilir. İşte ben çok korkuyorum bir şey olacağı için, ben ya böyle olursa da diyebilir. Bunu dökmesini sağlamak, bunu paylaşabilmesini sağlamak. Ve bak benim gene heyecanım arttı, benim gene yanaklarım böyle oldu. Sanki böyle işte sıcaklaştım gibi çocuğun duygularla bağlantısını, duygularla bedeninin bağlantısını fark etmesi sağlanabilir. Bedeninin sinyallerine çok odaklandığı durumda, buram böyle mi oldu, şuram şöyle mi oldu gibi çok içe döndüyse algı, Hı hı. bazı durumlarda, kaygının çok yüksek olduğu durumlarda algıyı biraz dışarı çekebilmek de önemli. Yani bazen böyle olduğumuzda dışarıdaki hiçbir şeyi görmeyiz. Gel birazcık dışarıda neler var bakalım. Renklerini sayalım birlikte dışarıda gördüğümüz objelerin. Hı hı. Gel Hı. birazcık elimizi işte sıcak suya, soğuk suya dokunduralım, duyularımızı harekete geçelim. Gel birazcık çok sevdiğimiz bir kokuyu koklayalım. Tarçın mı seviyor ya da çocukluğuna dair bir koku mu var koklamak istediği? Duyuları biraz daha dışarıya çekmekte fayda olabilir kaygının çok yükseldiği yerlerde de. Hı hı. Bunlar biraz çocukların kaygısıyla birlikte hani yol alabileceği şeyler ailelerinde. Evet, çok güzel. Ama dinlemesi bile rahatlatıyor şu anda. Ne güzel. Ayşe'cim bir diğer sorum da şu. Şimdi aslında yine dediğim gibi biraz giriyoruz ama hep çerçevelendirerek gitmek, birazcık da konuştuklarımızı özetlemek açısından. Hı hı. Ebeveynlerin hani bu süreçte e, e,
çocukların, onların hani dedin ya, kaygılarını aslında çocuklar taşırlar, hissederler ve fark ederler. Hem belki kendi kaygılarını yönetmeleri açısından ya da yapabilecekleri başka, çocukların bu e, kaygılarını arttıracak hareketler neler, nelerden kaçınmalarında fayda var, neler yapmalarında fayda var gibi. Hani sınır çizmek, Hı hı. işte kontrol ortamı sağlamak gibi, hani birazcık aslında bahsettik ama bir Hı hı. toparlayalım, daha bir yapılandırılmış verelim. Tamam. Şöyle, hatta tam yapılandırılmış. Burada UNICEF'in çok net bir şeyi var. Bu konuda çıkardığı bir bilgilendirme broşürü vardı. Çok beğeniyorum. Ebeveynler genel tutum olarak belki hani 5 şeye indirgeyebilirim. Hı. 5 temel adıma. Yani sakin ve proaktif olmak. E, Ebeveynin çünkü verebileceği en net mesaj, böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? İşte sakin kalıyoruz. Yapmamız gerekenleri yapıyoruz proaktif olarak. Yani yapmamız gerekenler bunlar, bunları yaptık. Bunların ötesinde bir şey yok. Bu tutum önemli. Çok panik bir tutumda olmamak önemli. Ebeveynin kendi duygu regülasyonu, kendi duygusunu düzenleyebilme yani. Çok kaygılıysa ebeveynin kendi sinyallerine bakması. Ya da çok öfkelendiyse gün boyunca bir şeye, bunaldıysa, ebeveynlerin en çok getirdiği şeylerden. Sınırlar kayboldu evde. Yani herkes her an bir arada, kendine ait bir zaman ayıramama. Bunlar ebeveynleri çok etkiliyor. Biraz kendi duygusunu bir fark edip neye ihtiyacım var? Bunu sağlayabileceğim bir alan var mı? Bunun için ne yapabilirim? Ufak. Bunları fark etmesi. Bu anlamda kaygı bulaşıcıdır. Hep söylerim. Gene söylemiş olayım. Kendi kaygısını düzenleyerek rol model olması. Bu ikinci adım. Kaygıları şu bir yere Evet. yazmak istiyorum. Şöyle büyük harflerle. Aynen, aynen. Ben çok kullanırım bu lafı. Evet, Yani çünkü çok doğru. çocuklarda kaygıyla gelindiğinde genellikle şunu sorarım yani evde çok kaygılı bir ebeveyn var mı? Bir sünger gibi çeker çocuk çünkü bunu. O yüzden kişinin kendi kaygısını yoklaması önemli. Diğer bir adım çocuğun hissettiklerini görmesi, duygusunu gören, bastırmayan bir konumda olması. Üzgün müsün? Konuşabiliriz. Kaygılanıyor musun? Bana bunu anlatabilirsin. Ne var bunda kaygılanacak? Hayır ya işte bir şey yok işte. Ne var sen de arka arkaya soruyorsun. Çocuklar bir kere arka arkaya sorar yani tekrar tekrar oturtabilmek için. O yüzden bu tür hani bastırma, kapama şeklinde değil, açık olmak ve duygusunu yansıtmak, aynalamak. Çok üzgün hissediyorsun. Arkadaşlarını göremiyorsun. Çok canın sıkılmış olmalı. Onlarla ne güzel oynuyordun. Öğretmenini de özlemiş olabilirsin. Biliyorum çok öfkelisin artık bu duruma gibi onun duygusunu aynalayabiliriz. Bu Hı hı. üç. Dördüncüsü birlikte rahatlatıcı aktiviteler yapmak. Yani burada birlikte eğlenmek. Yani hep beraber müzik açıp oynamak da olabilir. Hı hı. İlla bu şöyle bir şey olmamalı yani. Ebeveyn çocuk için bir şey yapayım. Hani ben keyif almıyorum ama çocuğa bir şey yapayım. Birlikte keyif almak. Birlikte işte yeme yarışmaları düzenlemek. Mutfakta bir şeyler yapmak. Birlikte müzik açmak. Yastık savaşı yapmak. Birlikte eğlenebilmek. Sizin de enerjinizi boşaltabilmenizi sağlamak. Son olarak da sevgi, şefkat, temasa yer vermek. Yani çocuklar bu dönemde temasa daha çok ihtiyaç duyuyor olabilir. Çünkü temas ettikleri kişi sayısı da çok sınırlı. Belli hijyen koşullarını sağladıktan sonra temastan kaçınmamak, daha çok dokunsal olabilmek. Hı Buna hı. izin vermek. Çocuğun da biraz daha bu dönem şefkate ihtiyacı varsa biraz normalleştirmek. Süper. Çok güzel. Biraz öyle yapılandırmış olalım. Çok güzel yapılandırılmış oldu bu 5 madde. Çok hoş oldu. Hatta bunu ayrıca bir post haline de getirelim. Olur. Instagram'da da ayrıca bir yayınlayalım. O da bence güzel olacak. Çünkü hap bir bilgi gibi yani. Hem uygulanabilir hem gerçekten çok ulaşılabilir de bir bilgi. Çok hoş. Az önce söylediğin 4. maddeye birazcık aslında hani bir dokunuyor gibi. Hı Bu hı. süreçte çocukların iyi oluş halini destekleyecek etkinlikler, kitaplar veya senin aklına gelen hani rahatlatıcı veya bu sürece destek olabilecek ne gibi şeyler önerirsin? Şimdi bir kere yani az önce söylediğim kaygı yüksek olursa kullanılabilecek yöntemler. Onlar da hani kullanılabilir. Hı Onun hı. dışında genel olarak bence fiziksel aktivite,
çok çok önemli. Ebeveynin içinde, çocuk içinde. Hı hı. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi durumlarda ebeveynler evde çocuğun o enerjiyi atamadığı, odaklanmakta güçlük çektiği, dürtü kontrol sorunları olan durumlarda bu çok zorlayıcı olabiliyor ebeveynler için de çocuk için de. Çok kısıtlayıcı bir ortam çünkü. O yüzden fiziksel aktiviteyi mutlaka öneririm. Çocuklar kendine neyin iyi geleceğini biliyorlar da. İlla bizim yapılandırmamız gerekmiyor. Şunu oynayalım, şunu yapalım. Şöyle çocuk zaten enerjisini atmaya ihtiyacı varsa hareket ediyor. Hı hı. Hı. Kaygısını boşaltmaya ihtiyacı varsa oyunun içerisinde çıkarabiliyor. Öfkesi varsa biraz daha dövüştürebiliyor oyun içerisinde, onu dökebiliyor ya da resimlerine yansıtabiliyor. Çocuğa çok da hani bunu oyna, bunu oynama gibi yapılandırmamak, biraz çocuğun neye ihtiyacı olduğuna bakıp ona göre de evrilemek bence önemli. Çok hani şunları yapın kadar değil, biraz çocuk kontrol hissedebilmesi. Bu anlamda kontrole tekrar döneyim. Çocuğun kontrol edebileceği seçeneklere ihtiyacı var bu dönemde. Yani zaten bir şeyleri kontrol edemiyor. Ne zaman yemek yemek istersin? Şimdi mi? Şu zaman mı? Ne yemek istersin? Beraber planlayalım. Ben bugün bunu yemek istiyorum, bugün bunu yemek istiyorum. Diyelim ki arkadaşını arayacak, telefonla görüştüreceğiz. Ne zaman aramak istersin? Şimdi aramak ister misin? Şu zaman mı aramak istersin? Çocuklara biraz seçenek sunmak Hı hı. Hı hı. orada. Birlikte fiziksel aktiviteyle ilgili yapabilecekleri gene belki onu da link olarak ekleyebiliriz ama şey çok keyifli. Hayvanlarla yoga. Hemen Ee, onu şey yaptım, aslında koydum. İstersen bir 2 saniye hem de nefeslenmiş olursun. Tamamını değil olur. ama şöyle bir girişini başlatayım. Hem de ekran görüntüsü almak isteyenler de alabilirler. Sonradan da zaten Tamam. uygunsa senin için hemen bir yani şöyle bir 15 saniye 10 saniye kadar göstereceğim. Hı hı. Bizim de mikrofonumuz açık olduğu için eko yapabilir. Olmazsa mikrofonumuzu kapatalım bir 10 saniyeliğine. Hatta görüntümüzü de. Ben kapattım. It seems like these kids are lost in the forest. Let's ask them what's happening. Hey guys, are you lost? Join me? Get on your hands and knees on the ground. Breathe deeply through your nose, and when you exhale, round your back, lowering your chin to your chest. At the same time, press your hands to the ground, rest, and repeat again, at least 5 times. Stay the cobra. Don't be afraid. She's an old friend of mine. I am Snake Namaste. Evet, çok ufacık. Evet. Göster, çok tatlı, çok Evet. güzel. Özellikle o poposunu sallayan ben de çok tatlı buluyorum. Çok sevdim. Yani bu tür hani çok fazla kaynak var, kullanabilirler, birlikte yapabilirler. Aynı zamanda gene hani evde beraber hareket etmek, yoga yapmak, nefes egzersizleri bunlar kıymetli. Çocuklarla beraber yerde uzanılabilir. Çocuğun nefes al ver hani biraz daha o duygu regülasyonu da sağlayabileceği için. Örneğin nefes alıp verirken karnına bir yastık koyulabilir. Çocuğun somut olarak onu görebilmesi için nefesini yükseltmesi, vermesi. Bu tür şeylerle beraber hem fiziksel olarak biraz o duygu regülasyonunu sağlamak için hem de beraber keyifli vakit geçirmek için kullanılabilir. Onun dışında belki kitapları da belirtebilirim burada. Kullanabilecekleri kitapları da. Bu da ayrıca güzel bir aktivite. Bunu da önerebilirim. Okutopya Kitap Kulübü'nün, hani araştırmak isterlerse bakabilirler. 3-12 yaş için uzaktan etkileşimli masal saatleri var. Özellikle küçük yaş grubunda da hani çok güzel olabilir, kullanılabilir. Ebeveynlerle çocukları beraber katılabiliyorlar. Masal okuma saatleri var. Orada başka çocuklarla da başka yani bir etkileşim yaratmak ve kitaplarla biraz daha haşır neşir olabilmesini sağlamak için de keyifli olabilir. Böyle şeyler yapabilirler birlikte, üye olabilirler.
Çok güzel. Bunları ben hemen merak edenler için söyleyeyim. Biz bunları Instagram hesabımızda Yazalım. yayınlayacağız. Oradan Aynen. rahatlıkla görebileceksiniz. Evet, yani bu Bir Kurbağa gibi sakin ve dikkatli, bu kitabı da çok severim. O da hani gene bedensel olarak rahatlama için mini yoga şeyleri olabilir, egzersizleri olabilir, kullanılabilir. Onun dışında çocukların sosyal etkileşimini desteklemek, birbirleriyle konuşmalarını videolar aracılığıyla da destekleyebilmek, bence bu da kıymetli olur. Bazı planlar oluşturmak biraz kontrol sağlayabilir gene çocuklar için. Hani günlük planlar, haftalık planlar oluşturmak. Bunu şöyle algılanmasın. Ebeveyn geliyor diyor ki şu saatte ders çalış, şu saatte şunu yap, değil. Çocukla beraber yapılabilir. Yarın sen hem ders çalışmak istiyorsun, hem yarın eğitimin var, işte dersin var. Hem de oyun oynamak istiyoruz. Ne yapalım? Hani nasıl planlamak istersin gibi çocukla beraber de planlanabilir. Nasıl yetiştireceksin hepsini? Nasıl yetiştirebiliriz? Bazı haftalık, hafta içi hafta sonu kavramının gene kaybolmaması için işte hafta sonu beraber işte cumartesi akşamı film gecesi yapabiliriz. Ya da hafta içi bir akşam şunu yapabiliriz gibi. Biraz o sınırları da kaybetmemek lazım. Çünkü çocuk hep evde. O özellikle hani devam eden o çocuklar için de bir kafa karışıklığı olabiliyor yani. Tatil gibi algılayabiliyor. O yüzden orada belki bazı sınırlandırmaları korumakta fayda var. Bunlar Güzel. yani şu an için. Evet. Tamam, gayet güzel. Zaten dediğim gibi yayınlayacağız. Çok güzel bir yere daha değindin Elçin. Aslında bu sadece COVID-19 konusu değil. Ebeveynlerin genel olarak muzdarip oldukları bir konu. Hatta şöyle bir laf var, işte biz kendi çocukluğumuzda 2 tane bilyeyle saatler geçirirdik veya işte sokaklarda koşardık gibi. Yani aslında şuna geliyor. Çocuğun kendi başına, kendi kapasitesiyle zaman Evet. geçirmesi konusu. Bunun desteklenmesi özellikle bu süreçte daha da hani ciddi bir ihtiyaç. Onun için yine ikili bir soru sormak istiyorum. İlk olarak hani bu kendi başına vakit geçirme kapasitesini desteklemek için neler yapılabilir konusu. Özellikle ev şartlarında. Bir de buna ilave olarak yine az önce değindin. Yani ebeveynlerin şöyle bir yaklaşımını da görebiliyoruz. Böyle zorlayıcı bir şekilde işte hep bir faaliyet bulmak. Hani adeta şey gibi, tatil köylerindeki animatörler gibi hani cebinden sürekli yeni toplar, yeni oyuncaklar, bir şeyler çıkarmak. Tam havuz başında rahatlamak isterken gelirler ya zor. Aynen öyle. Yani bu iki soruyu birleştirerek sormuş olayım. Bu konularla ilgili düşüncen ve paylaşımlarını alabilirsek. İdil'cim, ben burada inanır mısın en çok ebeveynlerin ruh sağlığını da korumak istiyorum. Çünkü o kadar çevrede şunu oynayın, bunu yapın, bundan eksik bırakmayın gibi bir mesaj var ki sürekli ebeveyn olarak kişiyi yetersiz hissettirebilir. Yeterince yaptım mı? Bunu eksik mi bıraktım? Bunu yapmadım mı? Ebeveynler için çok yoğun bir kaygı sebebi. Ve o spontan, o çocuğun ifade ettiğini gören, çocukla anda kalan hali çok kaybettiren de bir şey oluyor. Çocuk zaten neyin iyi geleceği konusunda yönlendirebiliyor. Çocuk zaten doğal olarak anda kalır. Yani o andadır. Mindful'dur zaten. 5 duyuyla fark eder bulunduğu ortamı. Birazcık çocuğun ritmine girmek, orada biraz çocuğa bırakmak kıymetli. Yani sadece bizim yapılandırdığımız şunu yapacağız, sonra bunu oynayacağız, kaliteli zaman geçireceğiz. Yani bunun ebeveynlerdeki o baskısı çocukla aralarında sanki bir bariyer var ve o bariyerde yapılması gerekenler bariyeri gibi olabiliyor. Ve aralarındaki etkileşim hep o planlarla sekteye uğrayabiliyor. O yüzden bence birazcık bırakmak, yani sonuçta her şey mükemmel olmayacak. Özellikle bu dönemde. Evet, çocuklar bazı şeyleri kaçırıyor olabilir. Evet, hepimiz için farklı bir dönem, hiç tanımadığımız bir dönem. Hemen adapte olmayabiliriz. Bir de o kadar çok hani herkes vakti o kadar iyi kullanıyor ve sosyal medyada işte kişisel gelişim kampı şeklinde yaşıyor ki bu dönem öyle görünüyor. Öyle olunca da hani ben acaba yeterince kullanabiliyor muyum bu vakti kendim için, çocuğum için gibi bir endişe yaratabiliyor. Birazcık kendimize de o şefkatli ebeveyni çocuğa gösterdiğimiz gibi kendimize de o şefkatli ebeveyn modunda ilerlemekte fayda var. Yani ben de bu kadar yapabiliyorum şu anda. Benim için de zorlayıcı bir süreç. Hem o hem o.
Hani bu kadar elimden geliyor. Ben şu an olabileceğimin en iyisiyim diyebilmek kendimize. Yani her anda, T anında olabileceğimizin en iyi halimizdir zaten o. Olabileceğim en iyi nokta budur. Bir Hı hı. noktada daha farklı olabilir. Ama o yüzden yani bunu aklımızda tutarak çocukların bu anlamda çok etkinlikle doldurulmasını doğru bulmuyorum. Çocuklar açısından da şu anlamda çocuğun kendi kendini düzenleme, kendi kendini regüle edebilme, böyle bir rahatlama, kendiyle kalma becerisini elinden alıyoruz aslında. Hı hı hı. Çocuk hep birinin onun izlediği koşullarda ancak bak beni izle şunu yapacağım, bak bana bak şunu yapacağım gibi. Ya da işte gel şunu yapalım beraber. Tek başına zaman geçirmesini de pratik etmesini engellemiş oluyoruz. Tabii ki çocuklar da bunu istiyor yani. Hani gel beraber yapalım. Evet beraber yapalım, oynayalım. Şimdi biraz sen de oynayabilirsin, sonra ben tekrar katılabilirim. Hani biraz kim ona izin veriyor, vermiyor gibi. Hani Hı çocuk hı. çok dolduruyor olabilir ama ebeveyn de hani çok ona eşlik ediyor olabilir. Birazcık orada çocuğun kendi kendine yani üzüldüğü her anda da çocuğun biraz kendi kendine baş edebilmesini, okulda bir sorun yaşadığında da ebeveynin müdahale etmeden kendinin çözebilmesini istediğimiz gibi bazı duygularda da evet bak daha önce böyle bir durumla karşılaştığında neler yapmıştın? Örneğin çok kaygılanmıştım o zaman da. Aa nasıl baş etmiştin? Hatırlıyor musun? Neler uygulamıştın? Ben yoktum mesela o gün okulda yanında. Sen neler yapmıştın? Aa kendine bunları mı söylemiştin? Şimdi de söylemek ister misin gibi. Çocuğun kendi kendini rahatlatmasına da destek olabiliriz. Hı Kendime hı. demiştim ki bir şey olmaz geçecek. Tamam bunu gene söylemek ister misin? İstersen bu cümleni hatırlatmak için bileğine minik bir şey bağlayabiliriz mesela. Bu cümlenin hatırlatıcısı olur. Ona baktığında kendine söylediğim bu cümleyi hatırlarsın gibi. Çocuğun biraz kendi kendini regüle edebilmesini geliştirmek, ebeveyn olarak sürekli onun duygusunu da yani rahatlatmak için orada olmamak da kıymetli bence. Evet, aynen çok güzel. Bu arada hemen bir not, sorularınızı bir yandan alıyoruz. Lütfen aklınıza gelenleri de yazın. Hı hı. Son bölüm olarak yapacağız. Hani biraz örtüşen sorular gelebilir. Onun için hani anlık soru cevap şeklinde şu aşamada gitmiyoruz ama bir iki sorudan sonra zaten soru cevap kısmına geçeceğiz. Hani lütfen aklınıza gelen sorular varsa da Hı hı. yazabilirsiniz. Hı E, hı. bu senin zannediyorum bu soruya cevabın bitti. Hani buradan Hı hı. hareketle Hı hı. bir öncekinde aslında biraz bahsettik bundan evde eğitim süreciyle ilgili olarak. Bununla ilgili önerin nedir? Yani evde eğitim süreciyle ilgili e, ebeveynlerin yine dikkat etmesi gereken mesela bir nokta söyledin. Çok çok önemli bir nokta. Hafta içiyle hafta sonunun karışmaması. Evet, Yani evet. en muzdarip olunan noktalardan bir tanesi o anladığım kadarıyla. Mesela bu altını böyle kırmızı kalemle çizdiğimiz bir konu. Bu veya benzeri paylaşmak istediklerin var mı acaba? Okulla ilgili mümkün mertebe bunu genel olarak da aslında belki daha önce belirtmediysem tekrar da belirtmiş olayım. Belli bir rutin oluşturmak çok önemli evde. Okul içinde aslında diğer yaş grubundaki çocuklar için de gene bir rutine sadık kalmak. Hı hı. Çünkü rutin bir belirleyici bir şeydir, rahatlatır. O yüzden belli kalkma saatlerinin olması, gene kahvaltı saatinin olması, belli akşam yemeği toplanmalarının olması gibi rutinler korunmalı. Okul süreci için daha da önemli oluyor. Çünkü çocuk tatil olarak algılayabiliyorlar. Ebeveynler çok müzdarip oluyor bu konudan. Hı hı hı. Bunun gerçek bir eğitim olduğu vurgusu önemli. Şu anda okuldayız. Şu anda burası okula gidemediğimiz için eğitimi buradan alıyoruz. Ama aynı bilgileri öğreniyoruz. Ki çocuğun orada başka çocukları görerek sınıf ortamında yalnız olmadığını fark etmesi de iyi. Yani bu evet ben böyle eğitim alıyorum, o da böyle eğitim alıyor. Şu an herkes eğitim alıyor, böyle eğitim alıyor. Burada normalde çocuk kalkıp işte kahvaltısını yapıp belli sabah bir rutini vardır, okula gidiyordur. Gene kalkma saati, kahvaltı saati ve o rutinin oluşturulması. Hı hı. Dersin yapıldığı ortamda mümkünse çok dikkat dağıtıcılarının olmaması. Yani çocuk laptopu alıp oradan oraya gezmemesi, sabitleştirilmesi önemli olur. Çocuğun çevresinde, çocuğun odasındaysa bu, oyuncakları olabilir, orada başka şeyler olabilir, dikkatini dağıtıcı çok fazla şey olabilir. Hı Eğer hı. mesela bir çalışma odası varsa, ders odası olabilir orası. Dersler orada dinlenir. Sonra bu odada oyun oynarız gibi. Hı hı. Ayrıştırılabilirse bu da olabilir.
Hafta içi hafta sonu gene dediğim gibi. Günü planlamak, ödevleri de olacak sonuçta. Bunu belki önden birlikte konuşmak. Sabah okulun var, sonra ödevlerin bittikten sonra seninle şunu yaparız gibi. Hani mutlaka gene o rutini, o planı sadık tutmakta fayda var. Sadık kalmasını sağlamakta fayda var. Burada online platformda o kadar güzel kaynaklar var ki ders açısından da. Belki biraz daha keyifli hale getirmek için aileler kendi okullarının dışında başka okullar tarafından yayınlanan kaynakları da indirebilirler. Bunları da birlikte bakabilirler. Bunlar şu anda çok zengin bir online kaynak var. Yani inanılmaz şekilde şu an bütün içerik üreticiler, okullar ve bütün mecralar online içerik üretiyorlar. O yüzden Derya Deniz çok kıymetli buradan ulaşabileceği ders süreçleri olabilir yani. Oradan bakabilirler, kontrol edebilirler. Okulla etkileşim halinde olmak, öğretmenle etkileşim halinde olmak, kimi zaman mümkünse öğretmenin özellikle küçük yaş gruplarını mümkünse araması, birebir de görüşmesi çocuklarla. Nasıl gidiyor, neler yapıyorsun demesi. O bağın kopmaması. Özellikle ilkokul grubu için öğretmenle kurulan bağ çok kıymetli. O bağın birdenbire kopmaması. Hatta burada şunu da belirtmiş olayım. Yaş gruplarına göre değerlendirirken koronayı nasıl söyleriz de atladım. Burada fırsat bulmuş olayım. Çocuklar ben merkezci düşündüğü için acaba ben bir şey mi yaptım da okula gitmiyorum? Acaba benim yüzümden mi gibi bazen kendilerine yorabiliyorlar bazı şeyleri. O yüzden net bir şekilde bunun herkes için olduğu vurgusunun, onunla ilgili olmadığı vurgusunun özellikle sorumluluk duygusu çok yüksek ve daha kaygılı bir zeminde çocuklar için belirtilmesinde fayda olur. Buna da parantez açayım. Öğretmenlerle ebeveynler arasında iletişim kuruluyor olması gene önemli bir nokta. Normalde eğer teknoloji kullanımı için belirli sınırlılıklar varsa okul döneminde mümkün mertebe ona devam etmek. Yani şunu yapmamak, bilgisayarın başında başladı, sonra da bütün günü bilgisayarda geçirdi, oyun oynadı, ödevini yapmadı gibi bir süreç olmaması. Evet, burada ama ebeveynlerin şeyini duyar gibiyim. Yani nasıl kaldıracağız başından biz teknolojinin? Sanki kulağımda bir yankılandı o ses. Evet, doğru. Hakikaten öyle. Burada aslında şimdi online araçların başında geçirdikleri süreyi soracağım ama onun öncesinde bir de yine ebeveynlerin kendi kaygısıyla ilgili olan bir yansıma var. Bu da işte hani her okulun sistemi farklı, her okulun işte saat düzeni başka veya kendi okulun içinde bile işte büyük sınıflarla küçük sınıfların düzeni de başka. Çocuk evde sürekli olarak bu nedenle de sosyal olarak işte bazı gerilemeler hani olabiliyor. Ve bunların çıktısı olarak da ebeveynde şey kaygısı olabiliyor. Bir boyut gelişimsel açıdan çocuğum geri mi kalıyor? İkinci boyut eğitimsel açıdan geri mi kalıyor? Ve bu kaygıyla ilgili de hani sorular var. Hani bunu da bir konuşalım. Bununla ilgili düşüncelerini de alalım. Yani şu anda genel olarak bunun geçici ve ortak bir dönem olduğunu hatırlamakta fayda var. Yani bu kalıcı bir durum değil. Ve bu tek o çocuğun yaşadığı bir süreç de değil. Herkes aynı. Herkes eş. Dolayısıyla burada biri ileri biri geri gibi bir şey söz konusu değil aslında. Orada ebeveynin biraz kendi belki rekabetle ilişkisi önemli. Böyle bir duygu çok yoğunsa. Ama şu andaki süreci mükemmel olarak değerlendiremeyiz. Çok mükemmel dışı, çok anormal bir süreç yaşıyoruz. Anormal süreçlere verilen normal tepkiler diyoruz ya hani bazı travmatik süreçler içinde. Anormal bir süreçten geçtiğimiz için bazı durumlarda aksamalar olabilir. Çocuğun özellikle işte belli motor gelişimleri, dille ilgili yeni öğrendiği bir süreç varsa bununla ilgili veya akademik olarak geri kaldığı bir süreç varsa gene online mecralardan desteklenmesi gereken bir durum varsa destekleyebilirler veya oyunlaştırarak bazı işte temel becerileri küçük yaş grubu için sağlayacak ortamları kurabilirler. Ama aslında bizim sosyal anlamdaki etkileşimin azaldığını düşünüyoruz. Bir yandan da bizim zihnimizdeki sosyallikle çocukların artık içine doğduğu sosyallik anlayışı aynı değil. Online mecradan iletişim kuruyor olmak onlar için sosyallik.
Dolayısıyla onlar aslında sosyalleşiyor. Biz onların sosyalleşmediği kaygısına düşüyoruz ama onlar aslında o sosyal ihtiyaçlarını gideriyorlar o kanalla. Biz ten tene temas etmedikçe, bir araya gelmedikçe bunu çok sosyal etkileşim saymıyorduk. Yani sayamıyoruz. Ama onlar için bu etkileşim devam ediyor. Dolayısıyla sosyal anlamda bir beceri gerilemesi çok olmayabilir. Özellikle daha büyük yaş grubu için. Daha küçükler için de biraz daha süreç normale bindikten sonra tabii ki diğer çocuklarla temasın arttırılması, güvenli ortamlarda, güvenilir kişilerle belli becerilerin tekrar kazanılmasını destekleyecektir. Yani birazcık o duraksamayı normalleştirmek lazım. Peki, güzel. Burada da yine aslında sen dedin ya, başta da konuşabilirdik hani bir ekleme olarak, şu an aklıma gelen bir şey daha var. Özellikle anneanne dedelerle vakit geçiren çocukların hani bu süre zarfında onlardan ayrı kalması. Bununla ilgili olan hani ilk, eğer henüz konuşulmadıysa, hem bu süreç hani yine nasıl açıklanmalı? Ve de eğer bununla ilgili hani tekrarlayan, devam eden bir talep varsa, yine bunu da hani hangi cümlelerle yatıştırmak, sakinleştirmek uygun olur sence? Hı hı. Çocukların bir kere kendilerinin ve yakınlarının iyi olduğunu teyit etme ihtiyacı olur. Yani o yüzden evdeki sağlık durumunu belirtmekte fayda var. Biz iyiyiz, onlar iyi ve sık sık mümkünse onlarla konuşmalarını da sağlamak görüntülü de bir şekilde. Onlarla neden görüşülmediğinin açıklanması noktasında şunlar belirtilebilir. Çocuk zaten mikrop, virüs, bu kavramları, bakteri farklı farklı formatlarda duymuş olabilir. Çünkü zaten çocuklar el yıkama sürecinde bunları öğreniyorlar. Yani biz orada mikropları öldürüyoruz orada gibi. Bütün mikrop, bütün bakteriler vücudumuz için kötüdür diye bir algı yok. Çok yararlı bakteriler de vardır çocuğun. Aslında onu öğrenirken bunları da öğrenmiş olması gerekiyor. Ama öğrenmediyse bu da belirtilebilir. Bizim vücudumuzun zaten çok fazla daha önce de mikropla da, bakteriyle de, virüsle de savaştığını bilmesinde fayda var çocuğun. Zaten sürekli vücudumuz çok akıllıdır ve vücuda böyle yabancı giren şeyleri tanır ve onlarla savaşmaya girer. Ve bazen biz hastalanırız ama sonra iyileşiriz. Ama bazı insanların vücutları bu kadar güçlü olamayabiliyor. Özellikle bazen çok yaşlılar çok güçlü olamayabiliyor bunlarla savaşmak için. Çocukların vücutları bu yönden güçlü ve çocuklar bu süreçte çok hasta olmuyorlar. Bazen çok küçük, hafif ateşle, hafif öksürükle atlatabiliyorlar. Ama yaşlılar vücutları çok iyi savaşamadığı için daha çok hasta olabiliyorlar. O yüzden onları korumamız lazım. Çünkü biz onların yanında güldüğümüzde, öksürdüğümüzde, hapşurduğumuzda onlara ulaşabilirler bu virüsler ve onların vücudu bununla savaşamayabilir. Bizim onları korumak için evde kalmamız gerekir. Vurgusunu yapmakta fayda var. Ve de eğer mümkünse görüntülü, veya mümkün değilse Kesinlikle. de telefon, yani görüntüsüz telefonla bağlantının kuruluyor olması. Evet, evet. Çok çok önemli bir konu gerçekten. Şimdi tekrardan az önce konuştuğumuz yere geri dönmek istiyorum. Bunu bir arada sormak istedim çünkü hani üzerinden daha da vakit geçmeden. Bir diğer yani sorulardan bir tanesi de sınava girecek çocuklar. Daha hani ergen yaş grubu için aslında düşünebiliriz. Onlarda bir motivasyon kaybı olduğu, hani ders çalışmaya karşı bir isteksizlik olduğu belirtiliyor yine aileler tarafından. Bununla ilgili önerilerin var mı? Bu motivasyonu sağlayacak neler yapmak mümkün olabilir? Nasıl bir yaklaşım içinde olmak iyi olur? Şimdi burada iki farklı tutum görebiliyoruz. Kimi çocuklar daha çok kaygılanıyor. Kimi çocuklar da tamamen o gündemden çıkabiliyor. Gündemden çıkan çocuklar için sınavla ilgili süreci biraz yapılandırmak. Yani bunu örneğin sınava hazırlık sürecinde kullanırız. Mesela bir sayı doğrusuysa bir hedefe ulaşmak, ulaşacağı hedefi bir beraber oturup tekrar bir konuşmak. Nereye ulaşmak istiyorsun? Sayı doğrusunun ucuna çizdik beraber. Peki sen işte 0 ile 100 arasında diyelim. Sen bu hedefine şu anda ne kadar uzaklıktasın sence? Şuradayım. Peki buraya yaklaşmak için ilk atman gereken adımın ne olduğunu düşünüyorsun şu anda? İşte şu konuyu bitirmem lazım. Tamam. Benim yardıma ihtiyacın var mı? Veya bu konuyu
tamamlaman için sana nasıl destek olabiliriz ben ya da öğretmenlerin? Ya da senin ne kadar zamana ihtiyacın var sence bunun için? Çocuğun tekrar bir yukarıdan benim bir hedefim var. Ben şu an buradayım. Yani kaybolmuşluğun içerisinde şu an buradasınız işareti gibi. Çünkü her şey bir soyutlaştı. Sınav bir soyutlaştı, okul bir soyutlaştı. Her şey soyut şu anda. Biraz onu somutlaştırmak için hedefim burada, ben buradayım. Peki ben bu hedefime yaklaşıyordum, ben ne yapıyordum? Bunun öncesini de düşünebilir. Sen nerede başlamıştın sence? Şurada. Peki neler yaparak bu noktaya gelmiştin? Şunları. Peki gel beraber bakalım. Senin hala hedefin burada. Bunun için ne yapabiliriz? İlk atacağın adım nedir? Sonraki adımın nedir gibi. Onu da böyle belki odasına asabilir, belki somut bir şekilde tutabilir önünde. Onun üzerinden biraz daha bir bütünü görebilmek. Hedef okulu ya da hedef puanı, hedefiyle ilgili bazı hani güdülenmeyi canlı tutabilmek için onu kazandığını düşündüğünde nasıl hissediyor? O görüntüyü zihninde tutması, onu kazandığı haberinin geldiği günü, o okula gidip kayıt yaptırdığı günü, bunu aklında tutması. Belki bunu hani bedenindeki yansımalarıyla zihninde kaydetmesi, ihtiyaç duyduğunda oradaki kutucuktan çekip almaya çalışması gibi. Kullanılabilir. Hedef okulunun girip sitesini incelemesi, oradaki yazıları okuması, hedef okuluyla biraz daha haşır neşir olması. Çünkü şu anda online kaynaklar çok olduğu için o üniversitenin tarafından paylaşılan bazı içerikler de oluyor olabilir. Biraz oraya bakmak, orayı bir hatırlamak o duyguyu. Motivasyonu güçlendirebilir. Diğer grup için, kaygısı çok yüksek olanlar için biraz daha bu süreci normalleştirmek. Yani orada az önce söylediğim aslında herkes yapıyor, ben geride mi kalıyorum durumunda biraz bu durumu normalleştirmek. Şu an herkes aynı şeyi yaşıyor. Tıpkınız hepimiz aynı koşullarda sınava gireceğiz. O yüzden şu anda da hepimiz aynı duygudayız. Herkes benzer şeyler yaşıyor. Yalnız değilsin. Yalnız olmadığını hissettirecek arkadaşlarıyla teması arttırmak. Rahatlatabilir. Biraz daha fiziksel gene aktiviteler yaparak biraz o duygularını rahatlatmasını sağlamak. Bu da tamamen kaygısı yükselen çocuklar için. Yani iki şeyi de görüyoruz çünkü. İki tepkiyi de. Çok güzel öneriler. Evet, üniversitede olur. Başka bir işte 4+4'ün yani ikinci 4'ten üçüncü 4'e geçişle ilgili olan sınav dönemi için de aslında yine aynı şekilde. Onun için hani çok yine uygulanabilir, çok pratik öneriler, çok güzel. Elçincim, istersen birazcık da şey yapalım, soru cevaplara dönelim. Olur tabii ki. Ben şöyle bir şey yapmak isterim. Yanda Nihan Gürses'in sorusu var. Onunla başlayabiliriz ama öncesinde bizim çok ufak bir değerlendirme formumuz var. 5 sorudan oluşuyor. Ben bir onu ekrana getirmek istiyorum. Bir onu alalım. O sırada bir eş zamanlı olarak da gelen sorular hani olursa hem onları alırız. İlk olarak da Nihan Gürses'in sorusuyla başlarız diye düşünüyorum. Hem biraz zaman kazanmış olur kişiler de düşünmek için. Kapatalım mı şu anda şeyi? Yok, gerek olduğunu zannetmiyorum. Sanki bu şekilde olacak. Bu arada ben bana yapıldığında hiç hoşlanmam bir şey doldurmaya çalışırken biri konuşunca ama şu an onu yapacağım tam olarak. YouTube'da bir yorum vardı. Zoom üzerinden hani yapılsa keşke diye. Onunla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Zoom'la ilgili olarak bazı güvenlik endişeleri var çeşitli katılımcılarımızın. Biz bu hangi platformdan yapalım diye bir anket düzenledik. Ve de çok farklı demografik gruplardan kişilere sorduk hani hangi platform sizin için uygun olur diye. Ve orada hangisinin olacağına işaret gelmedi ama Zoom olmasın diye geldi. O nedenle hani bunu bir söylemiş olayım. Bu kullandığımız uygulama hani önerilen uygulamalardan bir tanesiydi. Özellikle de bu teknik bir not hazırladık aslında. Kayıt olan kişilerin e-postasına geliyor ama bazen gereksiz e-postasına düşebiliyor. Oradan da inceleyebilirsiniz. Uygulamayı indirmek gerekiyor aktif katılım sağlayabilmek için telefondan. Bilgisayardan sorunsuz açıldığı yönünde bir bilgi var. Bunu da hani YouTube'dan gelen bir yorum bu şekilde eklemiş olayım. Bir yandan doluyor. Bir iki dakika sessiz kalarak
zaman verelim. Bir yandan diğer platformlardan gelen sorulara da bakıyorum. Evet, sorular gelmeye başladı. Olmazsa form ekranda kalsın, dolduranlar var ama biz ilk soruyla başlayalım. Evet, ilk soru şu şekilde. Biz teşekkür ederiz. Kaygı gün içinde başka herhangi bir belirti göstermeden uyku düzeni bozukluğu şeklinde kendini gösterebilir mi? Bu konuyla ilgili nasıl bir öneriniz olur? Sorusu gelmiş. Hı hı. Burada yoğun uyku ve uyku düzeni bozulması, uykusuzluk ve uyku gibi sanki. Evet, yani burada tabii çocuğun yaşı da önemli bu konuyu ele alırken. Belli bir uyku rutini olup olmadığı. E, Birçok başka sebebi olabildiği gibi bu da olabilir. Yani başka sebepler de olabilir. Çocuğun fiziksel iyilik hali önce bir bakılmalı. Hani bazı gelişimsel dönemlerinde bazı zorluklar olabiliyor uykuya geçişlerde. İşte diş çıkarıyordur gibi gibi. Eğer hani küçük yaş grubuysa. Ama tabii daha uyku düzeninin sabit olduğu bir daha büyük yaş grubundan söz ediyorsak belki iletişim kurulabilir bu anlamda. Hani bu sorulabilir. Hani önceden sanki daha rahat uyuyordun. Şimdi uyurken biraz daha zorlandığını fark ediyorum. Nasıl hissediyorsun yatağa yattığın zaman? Vücudun nasıl? Aklından neler geçiyor? Gibi. Heh. Hı hı. 10 10 yaş. yaşsa bence mutlaka bu konunun bir konuşulmasında fayda var. Orada ifade edilmeyen bazı şeyler olabilir. Yani bu konuyla ilgili bir kaygı da olabilir. Arkadaşlarıyla etkileşimde veya okuldaki dersleriyle ilgili bir rutindeki bozulmaya verdiği bir tepki de olabilir. Mutlaka bence bu gözleminizi paylaşabilirsiniz. Hani konuşulabilir.
Neye ihtiyacı olduğunu da sorabilirsiniz. Normalde rutini varsa bu konuyla ilgili. Duygusunu açığa çıkarmakta zorlanan biri ise de, yani çok hani paylaşmak istemiyorsa da, sadece paylaşmak istersen ben buradayım, her zaman seni dinlemeye hazırım gibi bir ifadeyle onun hızına bırakmakta fayda var. Yani bu yaş grubu için biraz daha açık bir iletişimi önerebilirim bu konuyla ilgili. Güzel. Çocuğun kendisinin fark etmediği bir şey dahi olabilir. Yani ben kaygılı olduğumu fark etmiyordum gibi. O zaman biraz daha bu kaygının sinyalleri, aklından şu düşüncelerin, hani aklından nasıl düşünceler geçiyor işte, bizlerin iyiliği, yani kendi iyiliğiyle ilgili sık dönen düşünceler var mı? Okula gidemediği için nasıl hissediyor? Belki çocuğun da bulması desteklenilebilir. Çünkü hemen yanıt veremeye de biliyorlar, yani hani kaygılı mısın dendiğinde. Tamam. Bir başka soru, alttan gidiyorum şu anda. Çocukları bilgisayar başından kaldıramıyoruz. Normalde okul olduğunda daha kolaydı ama evde olunca başından kalkmayı istemiyorlar. Neler yapabiliriz bu konuda sorusu. Evet, aynen. Yani mutlaka ebeveynlerin içinden geçiyordur dedik. Yani orada böyle bir aksama söz konusu olabiliyor. Bunu ailelerden çok duyuyorum bu aralar. Çünkü belli bir rutin bozuldu. O yüzden de çocukların önceden biraz daha ekrana bakma süreleri kısıtlıyken şimdi onun çok dışına çıkabiliyorlar. Bunun mümkün mertebe aynı düzende devam etmesini sağlamak bir. Eğer sağlanmıyorsa, aile de biraz daha esnemesi gerektiğine dair bir içgüdüye sahipse, hani evet biraz daha sosyal etkileşimi de artsın, oradan arkadaşlarıyla konuşuyor, buna ihtiyacı var gibi. Mutlaka bu esnemenin bu süreye özgü olduğunu belirtmekte fayda var. Hı hı. Sadece dışarıdan zorlanan, işte ben sana bu kuralı koyuyorum gibi değil, çocuğun kendisinin de çok kullandığı zaman nasıl hissettiğini, bedeninin nasıl olduğunu, geceleri ona bakarak uyuduğunda gözlerinin nasıl olduğunu biraz konuşmakta fayda var ki sadece birinin ona yaptırımı gibi değil, beni nasıl etkiliyor diye de bir bakabilsin. Hı 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 hı. Burada mümkünse biraz ortak bir sözleşme oluşturmak gibi de olabilir. Hani bunları kullanırken şuna dikkat edelim gibi, belki telefonu verirken. Ailenin kendi detoksu da önemli. Yani sadece ben kullanıyorum ama sen kullanamazsın değil. Bazen e, yani ailece teknolojisiz bir detoksa girmek gibi yapılabilir. Akşamları bir saat kullanmıyoruz. Bizim evde böyle bir şey vardır. Hep beraber oturuyoruz. İşte her gün birinin istediği şunu yapıyoruz gibi. Orada Hı hı. model olmak önemli bence. Zaman ayarları kullanılabilir. Özellikle çocuk da bunu söylerse, ya ben bırakmam gerektiğini bilsem de içimden bir ses diyor ki hadi oyna oyna. O yüzden durduramıyorum. Peki bunun için şöyle bir şey işe yarar mı sence, zaman kursak? Peki bu zaman aşılırsa ne olur? Onu da beraber belirlemek önemli. Süre geçilirse ne olsun sence gibi. Hı hı. Ee, Burada mesela bilgisayarın sesi, ışığının maksimumda tutulmaması da önemli. Hani çok açık olduğu zaman çocuk diğer uyaranlara kapalı oluyor. Yani tamamen ses orada. Ama biraz daha düşük ışıkta bilgisayarı ve sesi de daha düşük kullandığımız zaman bu sefer çevredeki sesler, uyaranlar daha dikkat çekici olabiliyor çocuk için. Çok parlak ışık da çok görsel olarak çekici ve içine alan bir tarafı oluyor. O yüzden bunu da azaltmak faydalı olabilir ufak ufak bazı yöntemler olarak. Ama mümkün mertebe o rutini ve ailece oturtulan bir şey varsa o rutini sağlamaya devam etmekte fayda var. Güzel. Evet, bana da nedense nereden ne çağrışı çikolata gibi. Hani öyle şey olunca öyledir ya, hani onu yediğin zaman hani diğer her şey kapanır yani o an, hani iştah o bu, sadece o, yani o bilgisayarında Evet. ışık var, ses var. Ne yapayım, daha başka neye ihtiyacım var yani, duygusu gibi geldi bana. Aynen öyle, aynen öyle. Tabii bir de alternatifini koymak, yani bir şeyi alıyorsak yerine bir şey koymak. Hani beraber şunu yapalım mı biraz gibi. Yani sadece onu oynama, tamam ne yapacağım değil yani. Evet. Bir diğer soru şuydu. Özel gereksinimli çocuklarla ilgili olarak aslında ikiz şey var.
Evde engelli bir çocuk varsa durum daha zor olabilir bu konu için. Ne dersiniz var? Bir de e, özel gereksinimli veya gelişimsel sorunları olan çocuklarla nasıl bir süreç olmalı diye sormak istiyorum. Mesela onlara nasıl açıklanmalı, nasıl aktiviteler yapılmalı Hı hı. sorusu var. Ee, Yani burada tabii ki yaşına, düzeyine, oradaki problemin tanımına göre değişecek. O yüzden hani biraz daha en azından bazı noktaları özelleştirerek belirtebilirim. Hı hı. Ee, Örneğin otizm spektrumundaki çocuklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, zihinsel yetersizliği olan çocuklar için hani bu tür gereksinimleri bir kategorize edeyim. Bu süreç zorlayıcı olabiliyor. Özellikle zorlayıcı olabiliyor. Çünkü o belirsizliği anlamlandırmak, belirsizliğe tahammül etmek, somutlaştırmak daha da zorlaşabiliyor. O yüzden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda bir noktada fiziksel olarak o duygu boşalımını, o rahatlamayı destekleyecek aktivitelere ağırlık vermek. Evde aktivite sayılarını çocuğun da hızına göre ama kimi zaman daha arttırmak. Evde etkileşimi ve aktiviteleri arttırmak. Eğer varsa bir psikiyatrik tedavi hali hazırda. Hı Bunu hı. da çok duyuyorum. Şu an hastanelere gidemediği için yarım kalabiliyor çocukların tedavileri. Böyle bir tedavi alıyorsa, ilaç tedavisiyle destekleniyorsa davranım bozukluğu konusunda veya dürtüsellik, dikkat konusunda bu tedavileri böyle pat diye kesilmemesi. Yani bir doktorla konuşulması önemli. Eğer böyle bir tedavi varsa iletişime geçilmesi. Eğer çocuğun hani bazı özel eğitim alıyorsa özel eğitim hocasıyla iletişime geçilmesi. Onunla bir iletişimi koparmamak. Daha ekstra hatta tahmin edilebilirliği özellikle otizm spektrumu için söyleyebilirim. Tahmin edilebilirliğin daha da yüksek olduğu, daha da güvenli bir ortam yaratmak. Çünkü o belirsizlik daha da büyük bir öfke tepkisi oluşturabilir. O yüzden düzen ve kontrol edilebilirliği ekstra dikkat göstermek. Yani başka çocuklar için 1'se onlar için 5-10 diyebilirim. Hı Bu hı. düzene dikkat etmek. Somutlaştırmak, somutlaştırarak anlatmak. Orada zihinsel seviyeye göre yani yaş grupları olarak söyledim ben ama çocuğun zihinsel gelişimini değerlendirerek daha somutlaştırmaya ihtiyaç varsa somutlaştırmak. Tamam. Başka soru var mı acaba? Birazcık sona da yaklaşıyoruz. Şöyle bir duyuru yapmış olayım. Ben bir nokta ekleyebilirim. O sırada sorular da gelebilir. Özellikle sağlık çalışanlarının çocukları ile ilgili olarak da hani bence belirtmem gereken bir konu. Sağlık çalışanlarının çocukları onları görme konusunda hani daha kısıtlı olabiliyorlar. Uzun nöbetler veya onların kendilerini koruması için uzakta kalma. Bu çocuklarda kaygı uyandırıcı olabiliyor ebeveynlerini göremedikleri için. Onların özellikle sık sık iletişim kuruyor olması. Birbirlerine belki örneğin iş yerindeyken ebeveynin çocuğunu özlediğini gösteren işte ona mektuplar yazması. Sonra o mektupları paylaşmaları birbirleriyle. Duygu günlükleri tutmaları ayrı kaldıkları zamanlarda. Onu neleri özledi, neler yapmak istiyor onunla bir araya geldiğinde gibi. Ebeveynin de mutlaka o çocuğu görmediği süreçte belki hastanede hani çocuğun gelişimine uygun olarak ama yaptıkları konusunda paylaşımlarda bulunması. Ama çocuğu yani en azından günde 2 kez iletişim kurmaları. Hı hı, hı hı. Mümkünse görüntülü, mümkün değilse telefonla. Ama orada sağlık çalışanlarının çocukları için de ekstra bir parantez açmak istedim yani bu konuda. Evet, çok çok önemli. Hakikaten nasıl baştan sormadık onu, dalgınlığa gelen bir Hı hı. konuydu. Çok çok iyi yakaladın. Hı hı. Göremiyor olmak, işte belirsizlikler, kaygı, hele bir de diğer ebeveynin kaygısını taşımak gibi çok ciddi bir tablo var aslında ortada. Yani Evet. onun için kesinlikle yani çok 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 önemli bir Evet, şey evet, oldu. evet. Yani orada o çocuklar için daha da belirsiz ve daha da uzun süre ebeveynin görülemediği gibi durumlar olabiliyor. Tabii burada bir de şunu da söylemiş olalım. Yani örneğin yakınlarından birinin rahatsız olduğu durumda, hastanede kaldığı durumda çocuğun, o kişiyi neden gidip ziyaret edemediklerinin, o kişinin işte iyilik durumu hakkında, sağlığıyla ilgili iyi gelişmelerinde çocukla paylaşılması, sürecin çok dışında tutulup hiçbir şey söylemeyelim ona gibi yaklaşılmaması bence önemli. Çocuğun Hı hı. anlayabileceği düzeyde ama yakını hastanedeyse veya böyle bir durum varsa
Anlayabileceği düzeyde durumunu söylemek gerekiyor. Çocuklar boşlukları en kötü senaryolarla doldururlar yoksa. Bir tedirginlik var ama kimse bana söylemiyor. Acaba ne? Neler neler kurabilirler. O yüzden aman söylemeyelim, aman üzmeyelim yerine anlayabileceği düzeyde çok da terörize etmeden, şu kadar kötü şöyle demeden Hı hı. aktarmakta fayda var. Güvence de vererek sakin bir şekilde. Buna benzer bir konuyu Kayıp Yaz konuşurken de paylaşmıştın. Bu çok değerli bir bilgi. Çünkü insan yani ebeveyn olarak, yetişkin olarak bir şekilde kendisinin kaygı duyduğu şeylerde nasıl konuşacağını bilememekten dolayı konuyu aslında kapatıyor. Evet. Ve o kapatılan duygu bambaşka çıktılara sebep oluyor. Onun için bunun yine fark ettim ki üzerinde duruyorsun. Bu Evet. ayrıca önemli bir tavsiye. Şu an Evet. belki izlemek için biraz iç karartıcı bir başlık gibi gelebilir ama ben yine de önemli olduğunu düşündüğüm için hani fırsat varken söylemek istiyorum. Bu YouTube'da seninle yapmış olduğumuz Nirengi Akademi sohbetlerindeki kayıp ve yaz konusu aslında genel anlamda da kayıp ve yaz dışındaki konulara da yaklaşımı ortaya koymak açısından çok önemli paylaşımların olduğu bir webinar, bir sohbette, webinar diyorum Hı artık hı. her şey Hı hı. webinarmış gibi geliyor. O zaman bir araya gelebiliyorduk. Onun Evet. için izlemeyen kişiler için yine Nirengi Akademi sohbetlerinden oraya da bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarla iletişim açısından, kendi kaygılarını yönetmek açısından güzel bir nokta oldu yine. Evet, bir iki kişi yazıyor şu an. Bakalım ne gelecek. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Güzel. ederiz. Teşekkür noktasına geldik. Gene sonradan soru gelirse de hani belki direkt olarak da iletebilirler. Hani sonradan paylaşacak olurlarsa seninle de bana da iletebilirsin. Tabii bu çok güzel. Şöyle bir önerim de olabilir. Şu anda Instagram'da bir post paylaştık. Hani bu bize soru sorun şeklinde Hı yapılandırılmış hı. Hı. olan bir post paylaştık. O daha şu an aktif bildiğim kadarıyla. Değilse de hemen aktif hale getiririz hani devam soruları için. Dediğin gibi hani gelen sorular olursa olmazsa kitap önerileriyle falan beraber hani hepsini bir toparlayıp Olur. o şekilde paylaşırız. Olur. Belki bakarsın yarın öbür gün bir Instagram sohbeti yaparız bu şey dışında. Tamamdır. Güzel. Diline sağlık. Çok aydınlatıcı oldu. Çok keyifli oldu yine her zaman gibi seni o bütün sakin ses tonunla ve tane tane anlatımınla dinlemek. Çok teşekkürler. Ben Söz teşekkür ederim İdil. Çok ben de teşekkür ederim. Dinleyenlere de size de benim için çok keyifliydi. Umarım faydalı olmuştur. kesinlikle oldu. Benim için dahi oldu ki hani yanda da zaten teşekkürleri görüyor olmak da Hı hı. ayrıca güzel. O zaman hoşça kalın diyelim. Başka webinarlarımıza da kayıt olmayı unutmayın. Onlar da sırasıyla geliyorlar. Çok teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. Sevgiler.